Devran Karga'dan kardeşinin katilini bulmasını istedi ama Karga'yı büyük bir şok bekliyor. Karga, Bora'nın katilinin Hakim olduğunu nasıl öğrenecek ve öğrendiğinde ne yapacak? Hakim ve Cesur'un bileti kesilecek mi? Devran'ın yeni planı ise herkesi ekranlara kilitleyecek. İskender'in yeni hamlesi ve sonrasında yaşanacaklar Devran'ı şaşkına çevirecek ve bomba olayların başlangıcı olacak. Hangi karakteri acı bir son bekliyor? Ayrıca İmre ve Devran'la ilgili sürpriz bir sahne yaşanacakken Esme'yi bekleyen Cesur sürprizi Devran ve Cesur arasındaki dengeleri değiştirecek. Birazdan tüm bunları, son gelişmeleri ve daha fazlasını kısa ve net bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Geçtiğimiz bölümde adeta Devran Show izledik. Şifreleme tekniği ve yazılımsal bilgileriyle internasyonel bir mafyayı avucunun içine aldı. Sadece bu değil, hem içlerine sızdığı her şeylerinden haberdar olmaya başladı hem de Karga'nın gözüne girdi. Üstelik karşılığında kardeşinin katilini bulmasını istedi. Peki bu dakikadan sonra neler olacak? Elbette Karga, Devran'a verdiği sözü tutacak ve hızlı bir şekilde Bora'nın asıl katilini, yani ölüm emrini vereni bulmak için harekete geçecek. Aslında Devran, Çağlar'ın eşinden veya başka bir şekilde Çağlar'ın fotoğrafını alıp bu fotoğrafı Karga'ya gösterirse, Karga bu kişinin Hakimin adamı olduğunu çözüp sonuca daha kolay ulaşabilirdi. Fakat böyle olmasa bile Karga verdiği sözün arkasında duracak ama işin sonucunda büyük bir şokla karşılaşacak. Çünkü abisi Hakim'le karşı karşıya gelecek. Karga'nın felsefesine göre kadınlara ve çocuklara dokunmak kesinlikle yasak. Bu nedenle Karga bu konuda abisi bile olsa Hakim'e gereğini yapacaktır. Hakimin biletini ya kendisi kesecek ya da bu kararı Devran'a bırakacak. 2 bölüm öncesi Cesur Hakim'e yakında aileye ve şirketlere veda edeceksin diye bir işaret vermişti ve Hakim'in sonu yaklaşıyor diyebiliriz. Bu hemen öleceği anlamına gelmiyor. Çünkü öncesinde Cesur'un da yaptıklarının ortaya çıkması bekleniyor. Ve bir yandan Devran Cesur Hakim yüzleşmesi, bir yandan da Karga Hakim yüzleşmesi herkesi ekranlara kilitleyecek. Bu konuda paçayı sıyırabilecek tek bir kişi varsa o da Cesur olacak. Çünkü Cesur kendini korumak için B ve C planlarına geçiş yapacak. Öte yandan Devran'ın asıl önceliği kardeşinin katilini bulmaktı. Ve bu gerçekleştikten sonra ilerleyen bölümlerde mafyayı korumak için kurduğu programı patlatıp onlara büyük bir darbe vurması beklenecek. Şimdiye kadar tek başına mücadele etmeye çalışan ancak karanlık dünyaya gücü yetmeyen Devran, Sophie'nin de desteğiyle arkasına birçok kişiyi aldı ve bir hayli güçlendi. Bu konuda heyecan dolu senaryolar yaşanacak. Devran tüm bunları yaparken işin diğer tarafında onu bekleyen çok kötü sürprizler ve bomba olaylar var. Şimdi gelelim bu konuya. Devran'ın planları elbette Esme'nin de dediği gibi ailesini korumaya yetmeyecek. Çünkü artık iş raydan çıktı ve aile adeta karanlığa doğru sürükleniyor. İskender Ferman'a, İmre ise Ceylan'a kancayı taktı. Cesur da Esme'ye takacak. Evet, İskender saman altından su yürüterek Ferman'ı bir şekilde ikna edip şirketi kuruyor. Boran'a yaptıklarının aynısını Ferman'a da yaparak onun gözünü boyadı. Fakat Ferman'ın sonu Boran gibi olabilir. Çünkü ileride en ufak bir aksilikte İskender'in Karga'nın önüne atacağı ilk kişi Ferman olacak. Devran sistemi tam çökertecekken Ferman'ın da işin içinde olması ve topun ağzına gelecek olmasıyla çok zor bir duruma düşecek. Bu nedenle İskender kendisine ve kurduğu sisteme zarar gelmemesi için Ferman'ı bir kalkan olarak kullanacak ve Devran'ın elini kolunu bağlayacak. Diğer yandan İmre, Ceylan'ın aklına girmeyi başardı ve Ceylan'ın İskender'in gücünden yararlanmasını sağlayacak. Bu konuda yeni bölümde ilk girişimini gerçekleştirecek. Ayrıca İmre, Timuçin'in aslında Devran'ın adamı olduğunu çözebilir. Evet, İskender Ferman'a, İmre de Ceylan'a kancayı taktı demiştik. Aysel'den de Gülce'ye yeni bir hamle gelecek. Yaman ise zaten karanlık bir işe bulaştı ve bunu sürdürecek. Öte yandan Cesur, Esme konusunda sürpriz bir hamle yapacak. Şimdiye kadar Esme'den istediğini alamayan Cesur pusuda beklemeye devam edecek ve Devran'la Esme'nin en zayıf anı da sahneye çıkarak Esme ile iletişimini bir üst seviyeye taşımaya çalışacak. Devran her ne kadar Esme'nin gönlünü almış olsa da ve bu ikili birbirlerini çok sevse de araları açılmaya başlayacak. Çünkü Devran bulaştığı işlerden dolayı herkese ve her şeye vakit ayıramayacak. İşte tam bu anda sahneye Cesur'un çıkması bekleniyor. Bir de bu süreçte Esme'ye bir görücü gelebilir. Diğer taraftan İmre ve Devran arasında ise beklenmedik sürprizler yaşanacak. Devran babasına benzememek için elinden geleni yapacak ve bunu başaracaktır, ancak yine de bu süreçte birçok sürprizle ve beklenmedik olaylarla karşılaşacak. Şimdi gelelim dizinin son reyting durumuna. Deha'nın son bölümünde Çukur dizisine yapılan 2 gönderme dikkatleri çekti. Üstümde başında kan izi var diyerek Çukur'daki Heyecan Yok şarkısına gönderme yapan Devran, Esme ile konuşurken onlar senin ellerin, kolların, bacakların diyerek İdris Koçovalı'nın efsaneleşen cümlesinden bir kesip paylaşarak gönderme yaptı. 2 bölüm öncesi de öyle bir geçer zamanki dizisinde gittiği okula bakarak yine geçmişe bir gönderme yaptı. Dizinin reytinglerine bakacak olursak son bölümüyle reytinglerini yükselten Deha,
Total ve AB kategorilerinde ikinci, ABC kategorisinde ise birinci sırada yer aldı. Ortalamanın üzerinde reytingler alan Deha, teşkilat dizisiyle büyük bir rekabet içinde ve genelde birincilik koltuğuna otursa da bazen ikinci sırada yer alıyor. Yeni videoları kaçırmamak ve anında izlemek için kanala abone olduktan sonra bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.